Bazı insanlarda içten gelen bir duygu var. Onları hareketlendiren bir şey var. Başkalarına nasıl bir fayda sağlarım? Nasıl toprağı olabilir bu? Doğduğu yer olabilir? Ve karşılığına hiçbir şey beklemeden yapıyor insanlar bunu. Bir şekilde geri vermek istiyor. Bu içinden geliyor. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Niye olduğunu da bilmiyorum. Ama keşke biraz daha fazla olsa. Geri verden bahsettiğimiz zaman genelde böyle büyük ulvi fikirlerden, konulardan bahsediyoruz ve ezilebiliyoruz da. Ya peki ben ne yapabilirim ki bu işte? Yani eninde sonunda işte sabah şu saatten şu saate kadar işe gidiyorum. Ne yapayım? Hayatım çok yoğun, ben bir şey yapamam ki diye düşünüyor birçok insan. Halbuki her ufak hareket müthiş fayda sağlayabiliyor. Evet, plastik şişeyle su içmeyeceksin veyahut da evinin mutfağında bir avuç dolusu bile olsa bu bir seçenek. Ya çöpe atarsın ya da belki komposta koyarsın. Bu gibi basit seçenekler bile bizim büyük bir bütünün ufacık bir parçası olduğumuzu da kabul etmek oluyor. Ekmeğin bir sihri var. Müthiş bir şey. Hepimizin ekmekle ilgili ayrı hikayeleri var, ayrı hatıraları var. Ekmek aynı zaman geri vermenin, merhametin, paylaşmanın da simgesi. Bütün dünyada. Birine geri vermekten veya da topluma geri vermekten bahsettiğim zaman benim aklıma ilk gelenlerden biri bir ekmeği paylaşmak. Birçok şehirli ekmek yapmaktan korkuyor. Sanki çok zormuş gibi. Belki de fazla ekmek var etrafımızda. Fazla kolay ekmek var. Bazı ekmekler o kadar basit ki yoğurmaya bile ihtiyaç duymuyor. Sadece malzeme basit bir şekilde karıştırılıyor. Ondan sonra onu mesela bir döküm tencerede bile pişirebiliyorsun onu. Geri vermenin çok çeşitleri var, çok değişik yöntemleri de var. Bazen bu bir kişiyle başlıyor, bazen 3-4 kişi bir araya geliyor ve bir hareket başlatabiliyor. Ve onun sonunda bir sivil toplum kuruluşu kurulabiliyor veyahut da bir kooperatif olabiliyor. Her biri diğeri kadar değerli. Mesela Devrek'e gittiğimiz zaman yıllardan beri Devrek'ten tarhana alıyoruz ve yavaş yavaş işte o bir denize atılan taş gibi o halkalar tek tek büyüyor ve şu an bir sürü insanı kaplıyor ve bir sürü insanı aslında içine almış vaziyette. Bir iki kişinin fikriyle başlıyor bu. 2010 yılı Mart ayında 8 çiftçi kadınla kurduğumuz bir tarımsal kalkınma kooperatifi.
Önce sebze ve meyveyle başladık biz bu işe ama baktık daha sonra işte unlu mamuller bayağı talep görmeye başladı. Yapmıyor musunuz diye. Şu anda kooperatifin ortak sayısı 53 tane. 52'si kadın, biri erkek. O da zaten şoförümüz aynı zamanda. 52 kadın. 52 kadın. Biz kooperatifi kurduk. Bizim civardan, çevreden dediler ki bunlar işte hepsi kadın. Bunlar 2 ay sonra birbirlerini yerler. Ama öyle olmuyor sonuçta. Yani ortak değer, emek üzerinden gidiyoruz biz. Bizim bu civarda Karadeniz kadını çok çalışkan. Ama ürettiğinin karşılığını alamıyor kadınlar. Şu anda bütün çiftçiler için aynı söz konusu ama 8 yıl önce de öyleydi. Mesela bir pazarda yer bulamıyorsunuz. Kooperatifin hikayesi aslında pazardan kaynaklandı. Dedi ki biz 8 çiftçi kadın bir araya gelelim madem. Ben bu köylüyüm, köy kızıyım. Bakıyorsun her yer boş, işte tarlalar insanlar terk ediyor, gidiyor ve bir sürü soru işareti doğuyor insanın aklında. Niye insanlar büyük şehirlere göçsünler? Nane, maydanoz ve dereotuyla bir ev geçiniyor Devrek'te kaldığınız zaman. Bu çok önemli ama büyük şehre gidiyorsunuz, orada kayboluyorsunuz. Yani geçmişinizden kopuyorsunuz, yerinizden, yurdundan. Bu aidiyet duygusuyla da ilgili bir olay. Son 2-3 yıldan beri şöyle bir proje yapalım. Bizim ham maddemiz un. Biz bunu kendimiz yetiştirelim. İşte Dirgine tarafında bir çiftçi bulduk. 240 dönüme. Bu sene buğdayımızı ektirdik. Ne buğdayı ektiniz? Kara kılçık ektirdik. Ha. Bir de ekmeklik un ektirdik. Bu sene bizi idare edecek şekilde ama aynı yerde çavdar eken çiftçiler var, yulaf eken çiftçiler var. Biz sadece bu işi yaparken kendimiz de çevredeki çiftçiler de kazansın. Artı topraklar biraz yeşillensin diye düşünüyoruz. Bizim sadece tek amacımız işte kooperatifin giderleri karşılansın, güzel paralar kazanalım değil. Doğaya da biraz katkımız olsun istiyoruz. Sonuçta biz kadınız. Sadece kendimiz düşünecek halimiz yok. Biraz da toprak anayı düşünmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Oradan yola çıkarak kendi ham maddemizi ektik, bir proje gerçekleştirdik. Ondan sonra değirmenimizi kurduk, taş değirmen. Enerjisi de güneş enerjisinden. Günde bize 10 çuval un yetiyor. Biz çok boyutlu çalışmayacağız zaten bunu yaptığımız zaman. Çavdar unu, yulaf unu, buğday unumuzu kendimiz elde etmiş olacağız. Önce gıda mühendisiyle çalıştık biz. Onunla birlikte reçetelerimizi oluşturduk. Son 7 yıldır da işte tarhana, erişte çeşitleri, cevizli kömeç ve unlu mamullerde devam ediyor. Bunlar genelde evlerde yapılan hikayeler ama değil mi? Yani tarhana özellikle herkesin evinde bir tarhana tarifi vardır aslında bu bir neredeyse. kültür sonuçta. Bu arada herhalde anneler kızlarına tarhana yapmayı öğretmiyorlar ki bu geçişte de işte bizim gibi sektörler oluşmaya başlıyor. Eskiden satmak mümkün değil herhalde. herhalde. Yoktu. Herkes birbirine hediye verirdi benim bildiğimde. İşte komşunun tarhanası bittiyse, eriştesi bittiyse götürürdük. Birbirimizden isterdik. Ama şimdi artık dediğim gibi bu nesiller arasındaki geçiş olmayınca talepte gören ürünleri bizler yapmaya başladık. Yani bu boşluğu kooperatif doldurmaya başladı. Arkadaşların ekonomik özgürlüğü oluyor, özgüvenleri geliyor. Sosyal bir çevreye sahip olmuş oluyorlar. Ya ailede rolleri değişiyor kadınların burada çalıştıkları zaman. Yani bunu bence Nurten Hanım daha güzel ifade eder. İlk işe başladığında aldığı o günkü yevmiyeyle evine bir teneke yağ alıyor. Ve sevine sevine gidiyor. Bu beni o kadar çok mutlu etti ki. En azından arkadaşlarımızın çocukları üniversitede okuyor. Buradan aldıklarıyla onları üniversitede okutuyorlar. Hayata hazırlıyorlar. Anneler çocukları okutuyorlar tabii o zaman. Hepsinin arkadaşımızın, hepsinin çocukları üniversitede bizim. Yani o alabildiğince gelişmeye çalışıyoruz. Durduğumuz zaman gerileriz. Tarhana mucizevi bir ürün. İster çorbasını yap, ister bir şeyin üstünü kapla, kızart. Ya bin bir çeşit kullanma şekli var ve Anadolu'ya baktığımız zaman doğusundan batısına her yerde farklı bir tarhana yapılıyor. Devrek Kooperatifine baktığımız zaman başka müthiş bir tarhana var. Yok, Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman orada da harika tarhanalar var. Ege'ye başka yere gittiğimiz zaman orada bambaşka ve her birinin kendine göre tabii en iyisini ben yapıyorum diyor. Ve haklı büyük bir ihtimalle de. Peki başka şeyler yapabilir miyiz? Tarhana şehirlerde eskisi kadar yenmiyor, eskisi kadar kullanılmıyor. Peki bunu teşvik etmek için başka oyunlar yaratabilir miyiz?
geleneksel bir yemeği bir sonraki nesle nasıl alıştırabiliriz? Bütün hikaye bu aslında. Genç yetişkinlerin bir ev partisinde niye patates cipsi veyahut da sentetik mısır cipsi olsun? Örnek tarhana cipsi yapılabilecekken. Birine ya da bir yere faydalı olabilmek için illa kahrolsun kapitalizm demeye de gerek yok. Ticaretin içinde de bu var. Bu tamamen seçimlere bağlı. Örnek, eli belinde tarımdaki Aslı, şehirdeki yoğun profesyonel hayattan daha kırsala taşınıp orada bir tarım işletmesi kuşkonmaz yetişmeye karar verdiği zaman bunu birçok başka insan gibi işte en ucuz işçiliği kullanayım, işte kendisi için en verimli olan saatli çalıştırayım insanları diye düşünebilirdi. Ama onun yerine etraf köylerdeki kadınları nasıl bu işe dahil edebilirim onu düşünüyor ve tabii her bir kadının kendi evine de bakması gerektiği için şirketin çalışma saatini oradaki kadınlara göre ayarlamış. Ve pekala da ticaret yapabiliyor. İstediğim şey ne? Toprağa dokunmayı çok seviyorum. Herkes sevmeyebilir. Bu hani benim için çok güzel bir haz, büyük bir keyif. Baba tarafı da benim Muğlalı olduğu için bizim burada Karabağlar Yaylası'nda küçük bir evimiz vardır. Yurt derler ona. Küçük bir tarlanın içerisinde 2,5-3 dönüm küçük bir alan. Biz halen daha orada küçüklüğümüzden beri işte yaz döneminde kendi yiyeceğimizi, sebzemizi hazırlarız. Eylül-Ekim gelir, hısım akraba bir araya gelinir. İşte turşular yapılır, konserveler, salçalar kurulur, etler kurutulur. Yani bu bizim bir parçamız, halen daha hayatımız. Ben böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunu yapmak için de tabii hani ticari olarak anlamlı olsun ki evet ben bütün bunları okudum, bu iş tecrübelerim var, böyle işte bir takım kariyerlerden geçtim, ben bırakıp bu işe el atıyorum diyebilmeliyim. Peki ya köyü gelip bu işleri yapman tuhaf karşılanmadı mı? Çünkü genelde Türkiye'de ya ne işin var tek başına kadın olarak buraya geldin, zaten şehirlisin ne anlarsın topraktan, yani ne işin var denmedi mi? Dendi. Şöyle herhalde şöyle demişlerdir, kadının teki geldi. Topraktan falan da anladığı yok. Burada bir şeyler yapıyor ama bir de kuşkonmaz uzun süreli bir yolculuk olunca hani dikiyorsun, 2 yıl bakım yapıyorsun falan. Bir şey kesip sattığı ettiği de yok. Yani hani böyle ne yapıyor bu diye uzun bir süre gözlemlemişlerdir tahmin ediyorum. Ya bir de şöyle bir gerçek de var. Yani tarımsal bütün faaliyetlerdeki bütün karar vericiler erkek. Toprak sahipleri erkek, işçi lazım, çalışacak ekip arkadaşlarına ihtiyacım var. Babalarından, kocalarından, abilerinden izin almak durumundasın. Yani kadın başına sen çıkmışsın, bilmedikleri bir ürünü üreteceğim diyorsun ve muhatap olduğun herkes, bütün erkekler sana şüpheci bir şekilde yaklaşıyorlar. Buradaki yerel halkla birlikte çalıştığı zaman ciddi bir fark atabileceğini, bir fark yaratabileceğini gördüler herhalde diye tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. Yani burada kurduğumuz model bir de çok da keyifli oldu. Çünkü bizim burada çalışan bütün arkadaşlarım, bütün kadınlar benim komşularım. Onlar benden bir şeyler öğreniyorlar. Ben de onlardan çok fazla şey öğreniyorum. Karşılıklı öyle güzel bir sinerji kuruldu ki. Eskiden ne yapıyorlardı onlar? Yani kendi tarlalarda mı çalışıyorlardı yoksa genelde evlerinin ev hanımı mıydı? Para kazanacak bir iş yapıyorlar mıydı? Aynen. Ya burada köyde yaşayan kadınların çok fazla rolü var. Yani onlar ilk etapta kendi evlerinde de çiftçi.
İşte kendi hayvanları var. Hayvanlarına yem yetiştirdikleri tarlalarında çalışıyorlar. Aynı zamanda kendi evlerinde işte anneler, aşçılar, yani o kadar fazla rolleri var ki. Tam onu soracaktım çünkü aslında kırsaldaki kadının rolü o kadar yoğun ve merkezdeki, Çok evin merkezindeki... Kırsal hayatın kalbi, biliyor musun? Peki onu oradan çıkarıp tarlaya koyduğun şimdi yani şey sorusu bu belki. Yani erkek sorusu diyeyim belki ama alışılmış olan o geleneksel rolünden çıkarıp aslında daha öncelerinde yapmadıkları bir iş yapıp peki o zaman evdeki işte hayvana kim bakmaya başlıyor? Onu da mı yapıyorlar? İkisini mi yapmaya başlıyorlar? Değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu yola böyle çıkıyorsan, yapıyı da böyle kuruyorsan o zaman buradaki işleyişi de ona göre kurgulaman lazım. Biz burada her işi birlikte kendi hayatımıza uygun bir şekilde yapmanın yolunu kurguladık. İşte atıyorum eğer gün erken daha uyanmıyorsa, daha Şubat ayında hasat yapıyorsak biz 8.30-9'da çalışmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü onlar bir saat öncesine ihtiyaçları var evde. Kalkacaklar, hayvanlara bakacaklar, işte sütlerini sağacaklar vesaire. Bu gibi şeyleri yardımcı olacak şekilde kurgulayabilmek hiç zor değil aslında. Yani çok yapılabilir konular. Biz böyle bir yapı oluşturduk burada. GAP İdaresi tarafından kurulan ÇATOM, yani çok amaçlı toplum merkezi bölgede çok ciddi etki yarattı. Yüz binlerce kadın muhtelif eğitimler ve çalışmalara katılmış ve hayatlarında çok ciddi farklar yaratılmış. Gülten Hanım ve Fatma Hanım Midyat'taki ÇATOM'da muhtelif çalışmalar yürütüyor, muhtelif eğitimler veriyorlar bilgisayardan dikiş nakışa kadar. ÇATOM'lar kuruldukları bölgelerde bölgeyi güzelleştiriyor. Kadınların uğrak yerlerinden bir tanesi ve burada kadınlar inanılmaz derecede kendilerine ciddi anlamda bir özgüven sağlıyor. Burada tabii ki çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Kadının istediği her şey. Mesela yani örnek şimdi yemek yaptığınızı biliyorum, işte turşu yaptığınızı Evet. biliyorum, asma yaprakları gördüm onlara harika, onların hepsi biliyorum ama yani ne yapıyor ÇATOM? Şimdi tabii ki şu an yaz döneminde yöresel gıdalar adı altında ÇATOM merkezlerimizde Suriyeli ve Türk kadınlarıyla beraber üretimine başlıyoruz. Ve burada turşu üretimi, domates, biber, acır kurutması, yaprak, sumak ekşisi. Müthiş bir lezzeti var. Antioksidan özelliği de var sumağımızın. Çok ekşi. Çok güzel ama yoğun böyle patlıyor insanın Evet. ağzına, bütün buralarıma kadar geldi tadı. Yani okuma yazmasından, bilgisayar eğitiminden, el sanatlarından, ondan sonra meslek edindirmesinden, sağlık, hukuk alanında her türlü destek, uzman kişiler tarafından bu merkezlere çağrılıp bu kadınların bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılarak onların hayat seviyelerini biraz daha iyileştirmek. Peki bu destek verenler kimler oluyor? Uzmanlar vesaire, yani gönüllü olarak mı yardım ediyor insanlar? Gönüllü olan kesimimiz daha fazla. Çünkü gerçekten bölgemizde de öyle bir şey ki kadınların artık kendi ayakları üzerinde durmaları, ciddi anlamda eğitim almaları herkesin istediği şeyler. Çünkü bilinçli kadın, bilinçli bir toplum demek. Tabii. O yüzden biz bunun için uğraşıyoruz. Hem ileriki öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize daha fazla yardımcı olduğunu biliyorsunuz anneler. Ne kadar eğitimli anne olursa o kadar ferah bir toplum olduğunu düşünüyoruz. Umarım daha da güzel işler de yapacağız diye düşünüyorum. Eve yemek aldığımızda genelde düşünmüyoruz. Kim üretti, nereden geldi, nasıl bir etkisi var bu veyahut da şu malzemeyi seçmemin. Ama bir kooperatiften veyahut da küçük bir üreticiden bunu aldığımız zaman
çok farkına varmasak da aslında onların hayatına çok büyük bir değişiklik yaratabiliyoruz. Müthiş bir şekilde etkileyebiliyoruz. Anadolu'nun her yerinde küçük küçük kooperatifler var ve birçoğunda da kadınlar işin başında. Örnek Çatom. Bir sürü Çatom var ve birçoğu yemek üretiyor. Kuru patlıcanı ben oradan aldığım zaman veya da bir salçayı oradan aldığım zaman onlar yaptıklarına devam edebilecekler. Ve daha da çok kadını dahil ederek daha da çok genişletebilecekler işi. Hepimiz bir bütünün parçasıyız ve sadece o bütünün içinden almak olmuyor. Bütün denge kaçıyor. Muhakkak en azından aldığımız kadar geri koymamız lazım. Bir şekilde bunu geri vermemiz lazım. En azından aldığımız kadar.